Herkese merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle çok güzel bir gece çantası çalışacağız. Çantamızın yapılışı oldukça kolay. Tamamen dümdüz sık iğnelerle örüyoruz. Ve üstüne sedef pullar monte ediyoruz. En son çantamızı yükselttikten sonra da aralara böyle yapraklar serpiştireceğiz. Gerçi ben biraz sık serpiştirmiş olabilirim. Ama bence çok güzel bir gece çantası oldu. 15 santimlik burs kullandım ve 100 gram da simli polyester makrame gitti sevgili hanımlar. 3 milimlik bir ip kullandım. Videomun girişinde ipimden ve tığımdan gerekli malzemelerden bahsedeceğim size. 50 gram sedef pul kullandım ve 50 gram da bakın şöyle akrilik yapraklar. Tabii ki bu 50 gram gitmedi. Bu da 30 gram kadar bir yaprak kullandım. Onun dışında da bakın şöyle gold rengi yine halkalara ihtiyacımız var yaprakları monte ederken. Onun dışında ben içine astar dikmedim. Şöyle göstereyim. Astarsız da çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çanta oldu. Zaten sık iğne olduğu için herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Oval taban üstüne kurdum ben bu çantamızı. Askı yerleri olmadığı için şu an askısız el çantası gibi düşünün bu çantayı, ama isterseniz askıda yapabilirsiniz tabii ki. Ya astarına ya da dışarıdan gerekli olan aparatlarla askıda takılabilir bu çantaya. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu gönderimi beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınıza takılan bir şeyler olursa yorumlara yazın. Oradan dönüş yapıyorum. Şimdi videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar, videoma başlamadan önce çok kısa malzemelerimi tanıtacağım size. Elimde şöyle 15 santimlik bir metal bursumuz var. Gold renginde. Ve şu şekilde 200 gram 195 metre uzunluğunda polyester bir makrame var ve içinde de simleri var. Yine gold rengi. 2 tane işaretleyiciye ihtiyacımız var ve 4 milimde tığ kullanacağız bu çantamızı örerken. Hemen şimdi taban kısmından başlıyorum. Bursumuzun tam orta kısmını baz alarak bir zincir çekeceğiz. Göz kararı yapıyorum ben bu zincirlerimizi. Ama 3 boyutlu zincir çekiyoruz hanımlar. Şöyle yarım metre kadar bir ip ayıralım. Şuradan hemen başlayalım. Öncelikle bir kilit yapıyorum ve sonra ayırmış olduğum ipi tığımın üstüne atarak 3 boyutlu zincirime başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 18 19 20 21 22. Şöyle bir bakalım. Bu ölçü bizim için yeterli. 22 zincirimizi çektik. Şimdi bakın üstüne tığımın üstüne atmadan sadece tek bir zincirime de çektim. Şimdi bu kalan ipimizi de bu sırada yürüteceğiz. Bakın şimdi burada başak görüntüleri var. 3 boyutlu zinciri çekmemizin sebebi, hemen ilk sıradan itibaren arttırmalarımıza başlıyoruz. Bakın şu ilk başağımın içine 3 adet sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Şimdi burada bu tığımızın üstüne atmadan yapmış olduğumuz son zinciri saymıyoruz. Bakın burada 3 tane başak görüntüsü var. Hemen ilkinin üstüne bir işaretleyici takıyorum ki buraya dönüp geldiğimizde aklımız karışmasın diye. Hemen şuradan itibaren başlıyorum. Gelen başakların içine birer tane sık iğne yapacağız hanımlar. 3 boyutlu zincirimizi çekerken elinizi birazcık gevşek bırakabilirsiniz.
bu dönüşlerde rahat rahat batmak adına. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Sıra sonunda tekrar arttırma kısmında görüşelim. Evet, şimdi son sık iğneme geldim, zincirime geldim daha doğrusu. Hemen şu ortadan batıyorum. Şöyle 1, 2 aynı noktaya ve 3. Bakın burada da 3 tane arttırmamızı yaptık. Hemen ilkine yine bir işaretleyici takıyorum. Şimdi karşılıklı gelen başaklardan tekrar sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Şimdi burada da yine sıra sonumuza kadar gelelim. Burada tekrar görüşelim. Evet, tekrar buradaki arttırmama geldim. Bakın burada 2 tane başak görünüyor. Şu başağı biz hesaplamayacağız ama buraya batacağız. Evet, şimdi buradan bu tepe noktasındaki her bir başağın içine 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1 ve 2. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin içinden tekrar işaretleyicimizi geçirelim. Yanındaki başağın içine de 1, 2, yanındakinin içine de 1, 2. Yani burada yapmış olduğumuz üçlü sık iğnemizin her birine çift batıyoruz ve burada toplamda 6 sıra sık iğne elde etmiş oluyoruz. Bu da arttırmamızı yaptığımızı gösteriyor. Şimdi karşılıklı gelen yine başakların içinden devam edeceğiz. Ve diğer uç kısımdaki arttırma noktasına kadar geleceğiz. Şimdi bakın burada da bir işaretleyicimiz var. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3 tane bu kısımda da başağımız var. Yine hepsine çift batarak burada da 6 tane arttırmamız olacak. İşaretleyicimizi yine ilkine takalım lütfen. Bu kısmı da yapalım. Çünkü burayı gösteriyorum. Bu kısmı göstermeyeceğim. Çünkü birebir aynısı. Buradan tekrar dönüp gelip bu işaretleyicimizin orada tekrar görüşelim. Bir üst sıradaki arttırmamızı yapalım. Evet, şimdi tekrar arttırma noktamıza geldik. Burası aynı zamanda tabanımızın bitiş noktası da hanımlar. Evet, şimdi bu kısma bir tane tek yapıyorum. Bu sıramızın adı bir tek bir çift. Tekimi yaptım. Hemen çok ilerlemeden işaretleyicimi takacağım. Yanındaki başa çift yapıyoruz. Yanındakine tek yapıyoruz. Yanındaki başa çift yapıyoruz. Bir tek bir çift, bir tek bir çift. Şimdi aynı işlemi burada da yapıyoruz. Bir tek ve yanındaki başa bir çift. Yani toplamda 3 adet çiftimiz olması gerekiyor. Ve karşılıklı gelen sık iğnelere teker teker batarak diğer uç kısma ilerliyoruz. Aynı işlemi de burada da tekrar edelim lütfen. Bir tek bir çift.
3 tane çiftimiz olacak, unutmayalım ve tekrar burada görüşelim. Tekrar geldim işaretleyicimin olduğu noktaya, işaretleyicimi çıkartıyorum. Ve şimdi bu kısma bir tane çift yapıyorum. Aynı noktaya çift sık iğnemi yaptım. Yani çiftimin ilkini yapmış oluyorum. Hemen şöyle takıyorum. Evet, şimdi bu sıramızın ismi bir çift iki tek olacak hanımlar. Hemen yanından iki tane tek yaptım. Bakın bu kısma çiftimi yaptım. Buraya iki tane tekimi yaptım. Şimdi tekrardan çiftimi yapıyorum. Yanına iki tane tek yapıyorum. Bu kısma çiftimi yapıyorum. Yanına iki tane tek yapıyorum. Yani yine 3 tane çiftimiz oldu. Hemen buradan devam ediyorum. Yine dümdüz sık iğne örmeye ta ki diğer işaretleyicime gelene kadar. Bu kısımda da aynı işlemi yapıyoruz. Çiftle başlıyoruz. 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift, 2 tek. Burayı da örelim. Yine dümdüz buradan geleceğiz ve tekrar burada buluşalım. Tekrar arttırma noktama geldim. Hemen çıkartıyorum. Bir önceki sıra çiftle başlamıştık biliyorsunuz. Şimdi buraya 3 adet tek yapıyoruz öncelikle hanımlar. Şöyle 1, 2 ve 3. Hemen ilk yapmış olduğuma işaretleyicimi takıyorum. Üç tek bir çift, bu sıramızın adı. 3 tekimizi yaptık. Şimdi bir çiftimizi yapalım. Sonra tekrar sayıyoruz. 1, 2, 3 ve bir çift. 1, 2, 3 ve bir çift. Bakın. Şimdi buradan itibaren tekrar gelen sık iğnelere dümdüz devam ediyoruz. Üç tek bir çift hanımlar. Şimdi buraya da aynısını yapalım bu kısma. Sonra tekrar burada görüşelim. Evet sevgili hanımlar, 3 tek bir çift kısmını da tamamladık ve yine işaretleyicimizin olduğu noktaya geri geldik. Şimdi şöyle bir bursumu koyacağım üstüne tabanımın. Bu kısımlardaki taşma hiç önemli değil. Zaten yukarı doğru çıktığımızda bize o taşmalar şu kısımları doldurmak için ilmek sağlamış olacak. Çok çok büyük bir taban yapmayacağım. Biraz böyle ince bir taban çalışmak istedim bu çantada. Zaten tamamen doğaçlama çalışıyoruz. Bakın şöyle koyduğumda bu ölçü benim için yeterli. Şimdi arttırmasız sık iğne yapacağız hanımlar. Hemen şöyle kenara koyuyorum. İşaretleyicimi çıkarıyorum ama tekrar gerisinde takacağım. 1, 2, 3 diyelim. Şöyle takalım. Hemen buradan sık iğnelerime bakın arttırmasız devam ediyorum. Dümdüz gelen başakların üzerine sık iğnelerimi yapıyorum. Ki şöyle bir toparlasın diye.
Burayı komple döneceğim hanımlar. Sonra burada tekrardan görüşeceğiz. Bu işaretleyicimizi artık çıkarabiliriz ama bu kalsın. Bu kısmı örelim, buraya gelelim. Evet, geldim tekrar sıra sonuna. Şimdi bu işaretleyicimi bir alta takıyorum. Bakın buraya. Burada sabit kalacak artık. Bunun yerini değiştirmeyeceğiz. Çantamızı spiral bir şekilde öreceğiz. Hemen buradan tekrar bir iki sıra daha sık iğne örmemiz gerekiyor. Bir sıra ördük. Yani toplamda dümdüz olarak 3 sıra sık iğne yapacağız hanımlar. Bir tanesini ördüm. Şimdi ikinciyi örüyorum. Ve sonra üçüncüyü de öreceğiz. Zaten bakın çukurlaşmaya başladı çantamız. Bu ikinci dediğim gibi, üçüncüyü de örelim. Tekrar burada görüşelim. Evet arkadaşlar, şimdi 3 sıra ördükten sonra bakın burada ipimi kestim. Şu noktadan tekrar başlayacağım. Bunu yapma sebebim de bu ilmeklerin sağa sola kaymaması. Yani böyle bazen sola ya da sağa doğru kayıyor bu ilmeklerimiz. Onun önüne geçmek için de ipimi buradan kestim. Buradan şimdi tekrardan başlayacağım sık iğneme. Burası toplamda 70 sık iğne arkadaşlar, tam çevresi. Şimdi bu sık iğneleri örerken de şöyle hafif hafif bakın pullarım var. Şöyle sedef pullar, bunlardan yerleştireceğim ama çok sık olmayacak. Aralara da şöyle yapraklar koymayı düşünüyorum. Biraz böyle bir gece çantası formunu alsın bu çantamız diye. Bu yapraklar şu delikleri tığın girmesi için küçük. Bunları ya dikeceğiz ya da minik halkalarla çantamıza monte edeceğiz. Onu çantamızın gövde kısmını bitirdikten sonra yapacağız. Ama pulları şimdi her 5 sırada bir yerleştirmeyi düşünüyorum çantamızın üstüne. Ama dediğim gibi çok fazla sık olmayacak. Şimdi örerken zaten size göstereceğim. Hemen şuradan bakın başlıyorum. Spiral öreceğim arkadaşlar. O yüzden bakın buraya herhangi bir zincir yapmadım. Ama tabii bu ipi bu arada yürütüyoruz. Geri kaçmaması adına hemen şöyle sık iğnelerle çantama başlıyorum. Bu sırayı dümdüz öreceğiz. İkinci sırada dediğim gibi her 5 sırada bir pullarımızı yerleştirmeye başlayacağız. Bu kısmı örüyorum. Tekrar şurada görüşelim. Evet arkadaşlar, tam bakın ilk başlamış olduğum yerdeyim. Spiral bir şekilde öreceğiz biz bu çantamızı. Hemen şöyle pulumu alıyorum. Bunun için oldukça ince bir tığ kullanıyorum. Bakın şöyle göstereyim. 2 numara. Hemen şöyle ilmeğimi alıyorum. Pulumu da aldım tığımın üstüne ve şuradan, şu kısımdan batıp bir ilmek çıkardım. Bu sedef pulları örmek açıkçası biraz zor. Neden? Çünkü çok fazla kırılıyor. Şimdi normal tığıma geçiyorum ve yanındakinden devam ediyorum. Şöyle 1 2 3 4 ve 5.
şöyle duracak. Hemen şimdi tekrar bir tane pul alıyorum. Tığımdan geçirdim. Şu şekilde kırmadan hemen buradaki ilmeğimden şöyle birazcık da gevşek bırakalım. Ve buraya monte ettim. Hemen yanından tekrar devam ediyorum. Sık iğneme. Kaç oldu? 4 ve bu da 5. Bakın şöyle göstereyim size de. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyoruz. İki, dört, beş. Şimdi tekrar 5 sırada bir aynı işlemi tekrar ediyoruz. Ama pulları monte ederken bir tık daha böyle nazik davranmamız gerekiyor. Çünkü açıkçası daha dokunurken kırılıyor. Çok ince sedef pullar. O yüzden de bu tarz sıkıntılar oluyor. Evet, şimdi bu şekilde ben bu başlangıç noktasına kadar geleceğim. Burada tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, şimdi bir sıra pulumu geçtim. 5 ilmekte bir pul koydum ben bu sıraya. Hatta onun üstüne bakın şöyle bir sırada sık iğne geçtim. Yine döndüm dolaştım başladığım yere. Şimdi tekrar bir sıra daha sık iğnemizi yapıyoruz. Bakın dümdüz sık iğnemizi yapıyoruz. Bu kısmı da yani ikinci sık iğnemizi de bitirip gelip tekrar burada şu ara boşluklara pul takacağız hanımlar. İki sırada bir, üçüncü sıramızda pulumuzu yerleştireceğiz. Şimdi burayı bitirip bu kısımda tekrar görüşelim. Evet bakın şimdi tekrar geldim. Hemen şuradan ortalıyoruz. Şu ilmeğimiz yani. Burada biliyorsunuz bu pullarımızın arasında 5 ilmek var. Hemen şöyle saydığımızda şu ilmeğimizden 1, 2 diyoruz ve şimdi üçüncüye pulumuzu yerleştirelim. Tekrar tığımı değiştirdim. Ve şimdi şu aradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi buraya tekrar pulumuzu takalım. Şu şekilde. Ve yanından tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın şu şekilde duracak.
Şöyle göstereyim. Şimdi buraya tekrardan bir pul son kez gösteriyorum. Şu şekilde. Ve yanından tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, dediğim gibi pullarımızın arasında hep ikişer sıra olacak ve 5-5-5 şeklinde gidiyoruz. Bakın böyle çaprazlamasına koyacağız. Şimdi bu sırayı bitirip üstüne 2 sıra daha sık iğne ördükten sonra tekrar şu kısımları ortalayıp pullarımızı yerleştireceğiz. Ve çantamızı da yeterince yükselttiğimizde bu aralara şu yapraklardan da serpiştirmeyi düşünüyorum. Hem çok şık hem de daha bir göz alıcı çanta olacak. Şimdilik yeterince yükseltelim. Sonrasında tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, çantamızı yeterli yüksekliğe ulaştırdım. Ben şimdi size bir ölçü vereceğim. Bakın şurada en son pulumu bitirdiğim nokta bu kısım. Bunun üzerine 3 sırada normal sık iğne örmüşüm. Pulum burada bitti arkadaşlar. Aralara da ben bayağı bir yaprak yerleştirdim. Şimdi size göstereceğim yaprakları nasıl yerleştirdiğimi, ama onun öncesinde ölçüsünü vermek istiyorum çantamızın. Hemen şöyle bakın, bir en ölçüsüyle başlayacağım. Şu şekilde. Şöyle kabaca 23,5 santim çantamızın ölçüsü. Hemen bir de yükseklik ölçüsü vereyim. Şöyle tuttuğumda da toplamda tabandan itibaren 15 santim bir yüksekliğimiz var. Şimdi yaprakları nasıl taktığımı size göstereceğim. De takı penseleri var. Bir tanesi halka açmak için, bir tanesi de sıkıştırmak için. Eğer bu malzemeler elinizde yoksa direkt dikebilirsiniz de çantaya. Bakın şöyle halkamın içine şu şekilde açtım. Hemen şöyle bakın penseyle tutuyorum ve yaprağımı geçirdim. Şu şekilde hemen şurada boşluk bırakmıştım size gösterebilmek adına. Bakın şöyle şuradan bir çantama tutturma yapıyorum. Halkaların daha büyükleri de mevcut. Onlardan alıp çok rahatlıkla takabilirsiniz. Bakın şu şekilde tutturuyorum ve sonra şöyle halkamı sıkıyorum. Birazcık daha sıkayım hatta. Bakın bu şekilde. Bu tarz pulları, incileri ya da böyle farklı midye olur, yaprak olur. Bu tarz şeyleri bu halkalarla çantanıza çok rahatlıkla tutturabilirsiniz. Ya da dediğim gibi elinizde malzeme yoksa dikebilirsiniz. Hemen bir tane daha göstereceğim. Bakın şöyle açıyorum. Pardon. Şu şekilde açtım. Şöyle tutuyorum. Ve yaprağımdan geçirdim. Bakın bu şekilde. Ve hemen şurada da yine bir boşluğum var. Öyle herhangi bir sayıya göre yapmıyorum ben bu yaprakları. Aradaki boşluklara yerleştiriyorum. Hemen şu şekilde ve sonra sıkıştırdım. Bakın.
Şimdi bu yapraklardan sonrasında yine ufak ufak ilave edeceğim. Bu kısma takılmayın. Burası zaten çantamızın, bakın, taban kısmı. Bu en üst sıraya da dediğim gibi pulum yetmedi. O yüzden de bu kısmı 3 sıra örüp bıraktım. Zaten bakın şöyle klipsimizin içine doğru sıkıştıracağız. Buradan bir sırayı, en az bir sırayı. O yüzden de burada çok fazla bir alan kalmayacak. Aksine hoş bile duracak. Şimdi hemen şöyle sağından ve solundan işaretleyicimi takıyorum. Şöyle düzelterek hemen şu kısımdan göz kararı bir şekilde, bakın şöyle, tabanına lütfen dikkat edelim. Tabanı kaymamalı. Hemen bu taraftan da takıyorum. Şimdi şu şekilde çantamı koyuyorum ve klipsimi alıyorum. Bu işaretleyiciler bakın tam şu kısma denk gelecek. Şu şekilde de tutabiliriz anlamanız için. Ve bu kısmı da şöyle buralara yedireceğiz. Bakın bu ara kısımları da şu son sıramızı ittiriyoruz. En son yapmış olduğumuz sık iğneyi bu araya iterek bu kısmı dikeceğiz. Şimdi elimde şöyle bir iplik var. Bu neredeyse çantamızın kendi ipliğiyle çok yakın bir tonda. Şimdi ışıktan çok belli olmuyor ama şöyle yapayım, hatta daha iyi anlayacaksınız. Bir iğne yardımıyla klipsimizi çantamıza monte edeceğiz. Şimdi hemen iğnemde gayet normal standart bir iğne. Bakın şöyle göstereyim. Hemen iğneyi, ipliğimi takıp geliyorum hanımlar. Şimdi bakın bu işaretleyicileri taktığımız yerde hemen sağından ve solundan birer ilmek boşta bırakacak şekilde buraya yerleştiriyoruz. Yani bu tam bu ortada. Şöyle çekiyorum. Şöyle iç kısma doğru itiyorum son sırayı. Bunun için şöyle bir makas yardımıyla da itebiliriz. Burada işaretleyicimin yanında bir sıra daha bıraktım. Çift iplik yaptım. Şöyle göstereyim size de. Ve polyester bir iplik kullanıyorum. Çok ince bir ip değil. Bilginiz olsun. Mümkünse böyle sağlam bir ip seçerseniz daha iyi olur. Kameramı birazcık yukarı alacağım. Bakın buradan ilk hemen klipsimin ilk deliğinden battım. Şu şekilde ipimi çekiyorum. Hemen yanından tekrar. Şimdi buranın sağlam olması açısından yine aynı deliklerden batıp çıkacağım.
Tabii ki ipim takılıyor her yere. Şu şekilde. Ve yanından tekrar battım. Hemen diğer deliğimden batıyorum. Bir yanındaki deliğe geçtim yani. Şöyle ipimi de kontrol altında tutmaya çalışıyorum. İlk başta başlarken çift, en son klipsimizin deliğine de çift yaparsak daha sağlam oluyor. Evet, şimdi ben bu kısmı sevgili hanımlar dikiyorum. Bu aralara sıkıştıra sıkıştıra. Köşelerde de yine aynı işlemi yapıyoruz. Ve burada da yine hemen sağında ve solunda tekrar bir tane ilmek bırakana kadar dikeceğiz. Aynısını bu tarafa da yapıyoruz. Bu şekilde. Ama bu sırayı bitireyim ben, tekrar bir görüşelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu kısmı bitirdim. Bu tarafa geçiş yaptım. İpimi koparmadım ben bu arada. Şöyle yürüterek bu diğer tarafıma geçtim. Hatta ilk ilmeğime battım. Hemen tekrar buradan bakın şöyle devam ediyorum. Buraya çift batacağım dediğim gibi. En sona da çift battım. İlk başladığım noktaya da çift battım. İşte ise bu başlangıçları, ipimiz ne kadar sağlam olursa olsun bu başlangıçlarda çift batmakta fayda var. Hemen şöyle döndüm, tekrar aynı noktalardan girip devam ediyorum. Bakın şu kısımdan. Bir yandan da klipsimin içine son sıramı itiyorum.
Tam köşe noktasındayım. Böyle sıkı sıkı devam ediyorum. Evet sevgili hanımlar, şimdi burayı da bu şekilde tekrar ilave ip takacağım iğneme. Sıra sonuna kadar dikeceğim. Sonrasında tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, şimdi yine bu sıramızın da sonuna geldik. Hemen şurada son bir iki yerim kaldı. Halledip iyice şöyle sıkarak ve bu kısma da yine çift batarak bir kere daha batıyorum ve burada bitiriyorum. Hemen ipimi şuradan yürüteceğim. Ve sabitliyorum. Klipslerimi çıkartıyorum. İşaretleyicilerimi daha doğrusu. Buradaki fazla ipimi de kesiyorum. İsterseniz bu iplerin uçlarını yakabilirsiniz. Daha garanti olur. Şöyle bir düzeltiyorum. Evet. Evet sevgili hanımlar, çantamızı şu an bitirmiş bulunuyoruz. Ben içine bir saten astar dikeceğim bu çantamızın. Tabanına keçe koymayacağım ama taban kısmı da kullanılabilir olsun diye. Ama siz isterseniz koyabilirsiniz. Tabii ki şöyle bakın, kapatıyorum. Çok şık bir çantamız oldu. Tam bu klips kapama kısmına bir tık daha az pul ve yaprak kullanabilirsiniz. Tam bu kenar kısımlarına, çünkü klipsimizi kapatırken bakın eziliyor buradaki pullarımız. O kısımları hesaplayıp son iki sırada pul bile koymayabilirsiniz. Zaten içeride kalacağı için çok rahatsız edici olmayacaktır, ya da sonrasında üstüne de dikebilirsiniz şu kısımlara. Hani herhangi bir boşluk olacak olursa bu kısımlara dikebilirsiniz üstünden. Bu haliyle bile gerçekten harika oldu. Ben çok beğendim. Bakın ne kadar şık bir çanta oldu. Şimdi ben inceleyeceğim çantamı. Gerekli olan yerlere yine birkaç tane yaprak ilave edebilirim. Ama bu şekilde bile gayet güzel, kullanışlı bir halde. Bakın şöyle göstereyim size. Çok muntazam oldu. Klipsimiz harika oldu. Şöyle açayım, içini de göstereyim. Toplamda 50 gram pul ve 25 gram da yaprak kullandım. Yaprakların paketleri 50'şer gram olarak satılıyordu, bilginiz olsun. Eğer daha fazla daha sık pul eklemek isterseniz de 100 gram gibi bir
pula ihtiyacınız olacak. Bu sedef pullarda orijinal sedef pul kullandım ben. Şöyle göstereyim. Ve bu ipe de çok yakıştı. İpimden de tam yarım yumak kullanmış oldum. Hepsi gitmedi arkadaşlar. Yani 100 gramlık bir ip de böyle bir çantayı örmeniz için yeterli. Videomu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu gönderimi beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınıza takılan bir şeyler olursa yorumlara yazın. Ben oradan dönüş yapıyorum. Akşam çekimi yaptığım için çok özür diliyorum ama gündüz gerçekten çok yoğunum. Fırsat buldukça bu çantamı örebildim. Anlamadığınız yerde dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Oradan da destek olurum size. Başka bir projede görüşmek üzere diyorum sevgili hanımlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.